Herkese merhabalar. Finans dünyasının derinliklerine hoş geldiniz. Piyasaları, şirketleri daha yakından tanımak isterseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Böylece gelecek analizleri de kaçırmamış olursunuz. Ama hemen başta önemli bir not düşelim. Bu sohbetimiz bir yatırım tavsiyesi değil, aman ha. Amacımız tamamen bizlere ilettiğiniz belgeler üzerinden, yani Alarko Holding'in son 10 çeyreklik finansalları ve güncel faaliyet raporu üzerinden şirketin durumunu beraberce anlamaya çalışmak. Bugün işte bu köklü holdingi, Alark'ı masaya yatırıyoruz. Elimizdeki belgelerle son 10 çeyreklik finansal yolculuğuna, özellikle de en son duruma bakacağız ve bu büyük dönüşüm ne anlama geliyor onu çözmeye çalışacağız. Analizimizin sonunda da incelediğimiz raporun vardığı sonuç neymiş, analistlerin hedef fiyatları nelermiş, bunları da paylaşacağız sizinle. Tabii sizin de görüşlerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarda mutlaka yazın. Hazırsanız Alarko'nun finansal röntgenini çekmeye başlayalım. Alarko, yani Türkiye'nin en bilinen holdinglerinden biri, ama belgeler diyor ki şirket acayip bir değişim içinde. Sanki böyle tarım, turizm, bir de bu yeni enerji teknolojileri tarafına doğru ciddi bir stratejik dümen kırma var. Nedir bu işin aslı? Kesinlikle öyle. Yani köklü bir değişimden bahsediyoruz. Raporlara baktığımızda Alarko'nun geleneksel iş kolları olan enerji, taahhüt gibi alanlarda büyüme potansiyelini artık biraz sınırlı gördüğünü anlıyoruz. Bunun yerine geleceğin trendleri olarak belirlediği alanlara, yani tarıma, turizme ve enerji depolamaya bayağı agresif bir şekilde yatırım yapıyor. Agresif derken ne gibi mesela? Şöyle, tarımda mesela devasa sera hedefleri var. 2028'de 5000 dönüm gibi. Bir de gübre fabrikası kuruyorlar, yakında faaliyete geçecekmiş. %30'unu da ihraç etmeye hedefliyorlar. Turizm tarafında Maldivler'de otel alımı gündemde, enerjide ise bu şebeke ölçeğindeki pil depolama sistemlerine odaklanmış durumdalar. Yani bu holding için resmen bir kimlik değişimi. Nasıl desem, neredeyse yeniden doğuş gibi bir strateji. Vay be! Hedefler gerçekten çok iddialıymış. Peki bu cesur vizyon, bu büyük strateji finansal tablolara nasıl yansımış? Özellikle şu son 10 çeyreklik verilere baktığımızda ne görüyoruz? Oradaki hikaye ne? İşte finansallarda tam bir zıtlıklar tablosu var karşımızda. Bir tarafta bilanço son 10 çeyrekte 4 kattan fazla şişmiş, toplam varlıklar 25,8 milyar TL'den 108,5 milyar TL'ye fırlamış. 4 kat. Muazzam bir büyüme. Evet, muazzam. Bu artış özellikle maddi duran varlıklarda çok belirgin. Hani yeni yatırımlar, tesisler filan 1,2 milyardan 21,1 milyar TL'ye çıkmış. Bir de öz kaymak yöntemiyle değerlenen yatırımlar var. Yani Alarko'nun ortak olduğu diğer şirketlerin değeri, diyelim kabaca, o da 13,1'den 48,3 milyar TL'ye yükselmiş. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu devasa büyüme neredeyse tamamen borçla finanse edilmiş. Borçla mı? Evet, toplam yükümlülükler 7,8 milyardan 38,5 milyar TL'ye çıkmış. Daha da çarpıcısı banka kredileri gibi finansal borçlar var ya, Evet. onlar 1,8 milyar TL'den 20,2 milyar TL'ye fırlamış. Yani tam 11 katına. 20 milyar mı? 11 kat borç artışı. Akıl alır gibi değil bu rakam. Bu kadar risk alınıyorsa herhalde karşılığında karlılıkta da bir patlama beklenir, değil mi? Peki bu yatırımlar para kazandırmaya başlamış mı? İşte, meselenin en kritik ve açıkçası biraz da endişe verici noktası burası. Karlılık tarafında ciddi bir alarm çalıyor diyebiliriz. Son çeyrekte, yani Haziran 2025'te brüt kar marjı, yani satılan malın maliyeti düşünce kalan kar negatife dönmüş. %-4,4. Negatif mi? Evet, negatif. Daha da önemlisi şirketin ana işinden, yani temel operasyonlarından enerji üretimi, taahhüt işleri vesaire ne kazandığını gösteren esas faaliyet karı EFK son 3 çeyrektir sürekli eksi yazıyor. Yani holdingin kalbi dediğimiz ana iş kolları para kaybettiriyor, öyle mi? Aynen öyle. Şu anda para kaybettiriyor. Tablolarda gördüğümüz net kar rakamları ise büyük ölçüde iştiraklardan gelen gelirlere bağımlı ve acayip dalgalı. Hatta son 2 çeyrekte milyarlarca liralık net zararlar yazılmış. Milyarlarca lira zarar mı? Evet, eksi 3,2 milyar TL ve eksi 2,3 milyar TL gibi rakamlar var.
Bu zararlar da haliyle şirketin öz kaynaklarını eritmeye başlamış. Bu durum öz kaynak karlılığı, ROE ve aktif karlılığı, ROE gibi önemli oranları da keskin bir şekilde negatife çekiyor. Ana faaliyetlerden zarar yazılması ve bu kadar büyük net zararlar. Gerçekten düşündürücü. Peki şirketin kasasına düzenli bir para girişi var mı? Yani nakit durumu ne alemde? Operasyonlarından nakit yaratabiliyor mu? Maalesef orada da tablo pek parlak görünmüyor. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları, yani şirketin ana işlerinden yarattığı veya kaybettiği nakit son derece istikrarsız. Ve Mart 2025'te eksi 903 milyon TL ile ciddi şekilde negatife geçmiş. Yani ana faaliyetlerinden nakit de kaybediyor. Aynı. Bırakın yatırımlarını finanse etmeyi, operasyonlar nakit yakıyor şu anda. Bu nakit açığı ve bir yandan yapılan o devasa yatırım harcamaları, CAPEX dediğimiz yeni fabrika, tesis harcamaları, neredeyse tamamen yeni borçlarla kapatılıyor. Hatta rapor, şirketin yürüttüğü o agresif hisse geri alım programı var ya, geri alınmış paylar kalemi, 10 kat artışla 2,7 milyar TL'ye ulaşmış. İşte onun bile borçla finanse edilmiş olabileceğini ima ediyor. Anlıyorum. Yani bir yanda geleceğe dönük borçla fonlanan devasa yatırımlar, diğer yanda para kaybettiren mevcut operasyonlar ve negatif nakit akışı. Çok karışık bir durum. Peki piyasa bu ikilemi nasıl görüyor? Değerleme oranları ne anlatıyor bize? Tam da bu ikilem değerlemeye yansımış durumda. Mesela piyasa değeri defter değeri oranı, yani hissenin borsadaki fiyatının şirketin muhasebe kayıtlarındaki öz kaynak değerine oranı 0,53 gibi oldukça düşük bir seviyede. Yani hisse ucuz görünüyor ilk bakışta. Evet, ilk bakışta öyle düşündürebilir ama fiyat kazanç oranı, yani fiyatın hisse başına kâra oranı şirket zarar ettiği için anlamsız hale gelmiş. İşte bu durum potansiyel bir değer tuzağı riskini akla getiriyor. Değer tuzağı yani. Yani hisse kağıt üzerinde ucuz görünüyor olabilir ama piyasa bu bilançodaki varlıkların yakın zamanda kar üreteceğine pek inanmıyor gibi bir durum var ortada. Ucuz ama bir sebebi var diyor sanki piyasa. Peki tüm bu veriler ışığında incelediğimiz bu rapor, Alarko için nasıl bir sonuca varmış? Nihai değerlendirmesi ne yönde? Sonuçta bunu paylaşacağımızı söylemiştik başta. Rapor, evet mevcut finansal tablonun bozulduğunun altını çiziyor. Ama bunu böyle kontrolsüz bir savrulma gibi değil de bilinçli bir uzun vadeli stratejinin sancılı bir sonucu olarak görüyor. Yani bir kriz durumu değil de zorlu bir inşaat aşaması olarak tanımlıyor mevcut durumu. Bu nedenle nihai yatırım tavsiyesi kişinin risk algısına ve yatırım ufkuna göre değişir tabii ama genel olarak yeni yatırımlardan somut pozitif sonuçlar, özellikle pozitife dönen bir esas faaliyet karı ve işletme nakit akışı görülene kadar tut, yani nötr yönünde bir tavsiye veriyor. Özellikle önümüzdeki 1-2 çeyreklik bilançoların çok kritik olacağını belirtiyor. Anlaşıldı. Tut, nötr yani. Bekle ve gör durumu. Peki ya analistlerin hedef fiyatları, orada durum nasıl? Orada da mı bir bekle gör havası var? Belgelere göre analistler oldukça iyimser görünüyor. 12 aylık ortalama hedef fiyatlar 141 TL ile 158 TL bandında yoğunlaşmış. 141-158 TL mi? Mevcut fiyat 78 TL civarındaydı sanırım. Evet, yaklaşık 78 TL'lik fiyata kıyasla bu %80'in üzerinde bir potansiyel getiriye işaret ediyor demek. Belli ki analistler şirketin bu uzun vadeli dönüşüm hikayesinin başarıya ulaşacağını fiyatlıyorlar şimdiden. Piyasa ise daha çok bugünün risklerine, bu sancılı sürece odaklanmış durumda. Tam bir ayrışma var yani. Evet, gerçekten de büyük bir dönüşümün tam ortasında potansiyeli yüksek ama kısa vadeli riskleri de çok belirgin bir şirket profili çıkıyor karşımıza. Bu durum gerçekten de kendi araştırmanızı yapmanızın, kendi risk toleransınızı belirlemenizin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sizin bu analize dair düşünceleriniz neler peki? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Gelecekte farklı şirketleri de bu şekilde incelemeyi planlıyoruz. O yüzden takipte kalmanızda fayda var.
Belki son bir düşünce olarak şunu ekleyebilirim. Buradaki temel gerilim bugünün o sert finansal gerçekleriyle yarının iddialı stratejik vade arasında yaşanıyor aslında. Uzun vadeli bir vizyon, kısa vadede bu kadar büyük finansal zorlukları, bu kadar yüksek borçlanmayı ne ölçüde meşru kılar? Ve bir şirket tamamen borçla finanse ettiği bu devasa inşaat aşamasını ne kadar sürdürebilir? İşte bunlar gerçekten üzerinde düşünmeye değer sorular. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız sizin için de faydalı ve düşündürücü bir sohbet olmuştur. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere diyelim. Hepinize bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.